Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Bu sohbetimizde hayatımızın en kritik imzasından yani eş seçiminden bahsetmek istiyoruz. Eş seçimi sadece bir insanı seçmek değil, nasıl bir hayat yaşayacağımızı da seçmektir. Bu yüzden doğru insanı nasıl tanırız, kader ve irade bu seçimin neresinde durur, onun o olduğunu nasıl anlarız gibi birkaç soruya dair hatırlatmalar paylaşmak istiyoruz. Hayatımızda vermemiz gereken öyle kararlar vardır ki, bu karar sadece bugünümüzü değil, tüm hayatımızı, yarınımızı, huzurumuzu ve hatta belki de henüz dünyaya gelmemiş çocuklarımızın kaderini bile şekillendirecek kadar önemlidir. Eş seçimi tam olarak böyle bir karardır. Bu seçim yalnızca iki insanın birbirini sevmesi ya da bir araya gelmesi değildir. Bu seçim nasıl bir evde yaşayacağını, hangi duygularla uyanacağını, zor günlerde kiminle omuz omuza vereceğini ve nasıl bir aile atmosferi kuracağını belirleyen en kritik tercihlerden biridir. Çoğu zaman insanlar hayatlarındaki bazı şeyleri seçemez. Doğdukları aileyi, fiziksel özelliklerini ya da karşılarına çıkan bazı şartları. Ama evlilik bunlardan biri değildir. İnsan kiminle evleneceğine karar verebilir, tanır, değerlendirir, bilinçli ya da bilinçsiz bir tercih yapar. İşte tam da bu yüzden eş seçimi insanın sorumluluk alanına girer. Bu gerçek korkutucu değil, aksine güç vericidir. Çünkü eğer evlilik sadece kader olarak görülürse yapılan hatalar sorgulanmaz. İnsan yanlış bir seçim yaptığında nasibim böyleymiş diyerek kendi hayatını değiştirme fırsatını kaçırabilir. Oysa bilinçli bir bakış açısı insanı daha dikkatli, daha seçici ve daha sağlam adımlar atan biri haline getirir. Hayatın diğer alanlarında nasıl çaba gösteriyorsak, evlilik konusunda da aktif olmak gerekir. Kimse çalışmadan rızık bekleyemez, araştırmadan bilgiye ulaşamaz. Aynı şekilde doğru insanı bulmak da yalnızca beklemekle değil, doğru adımlar atmakla mümkündür. Sadece kısmetimi bekliyorum diyerek geri çekilmek insanı pasif bir bekleyişe sürükleyebilir. Oysa insan doğru ortamlarda bulunarak, insanları tanıyarak, sosyal ilişkiler kurarak ve kendi değerlerine yakın insanlarla iletişim içinde olarak o kişiyle karşılaşma ihtimallerini arttırır. Bu, kaderi inkar etmek değil, aksine üzerine düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Ama her şeyden önce niyet önemlidir. Eğer evlilik yalnızlıktan kaçmak, toplum baskısından kurtulmak ya da geçici duyguları tatmin etmek için düşünülüyorsa, bu zemin sağlam olmayacaktır. Doğru niyet ise hayatı paylaşmak, birlikte büyümek, birbirine destek olmak ve iyi bir insan olma yolculuğunu birlikte sürdürmektir. Niyet doğru olduğunda bakış açısı da değişir. İnsan artık sadece dış görünüşe değil, karaktere, ahlaka ve uyuma odaklanır. Eş seçiminin bir de yeri vardır. İnsan bulunduğu çevrenin bir yansımasıyla karşılaşır. Bu yüzden kendi değerlerine yakın insanların olduğu ortamlarda bulunmak, daha sağlıklı ilişkilerin kapısını aralar. Değerlerin çatıştığı zeminlerde başlayan ilişkiler ise çoğu zaman giderek zorlaşır. Zamanla en az yer kadar önemlidir. Çünkü evlilik sadece sevgiyle yürüyen bir yol değildir. Sorumluluk, sabır ve olgunluk ister. İnsan hazır olmadan, kendini tanımadan ve hayatın yükünü paylaşabilecek seviyeye gelmeden atılan adımların sonu da yıpratıcı olacaktır. Doğru zaman insanın hem kalben hem zihnen hazır olduğu zamandır. Ve belki de en kritik nokta doğru şekilde tanımak. İnsanlar çoğu zaman en iyi hallerini gösterir. Ama gerçek karakter zamanla ve özellikle zor anlarda ortaya çıkar. Bir insanın öfkelendiğinde kullandığı dil, çıkarı zedelendiğinde sergilediği dürüstlük ve başkalarına karşı olan tavrı, yaşam tarzı, para yönetimi, ailesiyle olan ilişkisi ve kriz anlarındaki duruşu, onun gerçekten doğru kişi olup olmadığını açıkça gösterecektir. Bu yüzden sözlerden çok davranışlara bakmak gerekir. Gerçekten doğru insan kimdir biliyor musun? Hayatını ağırlaştıran değil, kolaylaştıran, seni yoran değil, huzur veren,
yanında kendini eksik değil, değerli hissettiren kişidir ve iyi günlerdeki nezaketiyle değil, zor zamanlardaki adaletiyle anlaşılır. Büyük vaatlerden çok küçük ama sürekli davranışlarla kendini belli eder. Onun yanında olmak bir yük gibi değil, bir sükunet gibi hissedilir. Böyle bir ilişkide kimse kimseyi değiştirmeye çalışmaz, aksine birbirini geliştirmeye destek olur. Çünkü eş seçimi aslında bir insanı seçmek değildir. Nasıl bir hayat yaşayacağını seçmektir. Eğer karşındaki insan seni sürekli eksik hissettiriyorsa, temel değerlerde ciddi çatlaklar varsa, bazen o kapıdan geri dönmek de gerekebilir. Bu durum bir kayıp değil, bir basirettir. Çünkü evlilik, fırtınada sığınacağın bir liman olmalı, seni yarı yolda bırakacak bir yolcu değil. Bilinçli bir evlilik, iki yarım insanın birbirini tamamlamaya çalıştığı bir ilişki değil, iki tam insanın hayatlarını bilinçli bir şekilde birleştirmesidir. Sevgi bir histir. Ama evlilik bir irade ve karakter ortaklığıdır. Bu yüzden doğru yerde bulunmak, doğru zamanda hazır olmak, doğru şekilde tanımak ve en önemlisi doğru niyetle yola çıkmak sağlam bir yuvanın temel taşlarıdır. Bazen de kurmayı arzu ettiğimiz yuvanın yolları ıssızlaşabilir ve yuvayı paylaşmak istediğimiz kişi bir türlü karşımıza çıkmayabilir. Çıksa da sonu hüsranla sonuçlanır, kalp yorulur ve insan kendini umutsuz hisseder. Bu duygular da çok insani ve çok kıymetlidir. Ancak bu süreç bizi bir umutsuzluğa sürüklememeli. Henüz o kapının açılmamış olması, belki de karakterimizin biraz daha pişmesi, hayata bakışımızın durulması veya bizi gerçekten anlayacak olan kişiyle henüz yolumuzun kesişmemiş olmasıdır. Bu durumu bir dert olarak değil, bazen yanlış bir birleşmeden korunmak için ilahi bir kalkan olarak görmek en doğrusu olacaktır. Ve belki de en güzel dua şudur: kalbine huzur veren, yükünü hafifleten, seni hem bu dünyada hem de ahirette iyiliğe taşıyacak bir yol arkadaşıyla karşılaşmak. Yolunuz açık, tercihiniz bilinçli, kalbiniz rahat olsun inşallah dostlar. Hayırlı, huzurlu ve bereketli yuvalar diliyor, sizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza abone olan bütün kıymetli dostlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Hoşça kalın.